Ispanak, çocukluğumuzdan bu yana faydaları ile anlatılan ve yedirilmeye çalışılan bir besin kaynağıdır. Çocuk yaşlarda, pek de sevilerek yenilmeyen ıspanak yemeği, aslında zaman geçtikçe alışılan ve sevilebilen bir gıdadır. Ve ıspanak deyince aklımıza, Temel Reis gelir. Temel Reis'e bu özel yetenekleri olan ıspanaklar anlatılsaydı, emin olun ıspanak yemekten vazgeçerdi. O ıspanak sevmeyen arkadaşlar, bu yeni teknolojik ıspanakları duyunca, artık ıspanak sevecek ve yiyecek. Belki ben de yiyince bu ıspanaklar kadar, akıllı olabilirim diye düşünebilirler. Gelin şu akıllı ıspanaklar nedir, beraber bir göz atalım. Amerikalı bilim insanları, yapraklarında bulunan sensörler sayesinde, e-posta gönderebilen ıspanaklar yetiştirmeye başladı. Bu ıspanaklar, bulunduğu çevrede mayın gibi patlayıcıları tespit ederek, yapraklarından sinyaller yaymaya başlıyor ve bu sinyaller, bir e-postaya dönüştürülüyor. Kulağa her ne kadar bilim kurgu filmlerinden fırlamış bir bilgi gibi gelse de, Amerikalı bilim insanları gerçekten de, e-posta yollama becerisine sahip ıspanaklar yetiştirmeye başladı. Nanoteknolojiden yararlanarak tasarlanan bu bitkiler, sensörleri sayesinde patlayıcı gibi maddeleri tespit ediyor ve, bilim insanlarına kablosuz sinyaller gönderiyor. Ispanak kökleri, mayın gibi patlayıcılarda bulunan bir bileşik olan, nitroaromatiklerin varlığını tespit ettiği zaman, yapraklarından karbon nanotüpler sayesinde bir sinyal yaymaya başlıyor. Bu sinyaller, kızılötesi bir kameradan okunuyor ve, yetkililere otomatik bir e-posta gönderiliyor. Araştırmayı yöneten Profesör Michael Strano, araştırmanın başlarında bitkilerin patlayıcıları tespit edebilmesi için, nanopartikül adı verilen toz parçaları kullanmaya başladığını dile getirdi. Strano, bitkilerin fotosentez yapma becerilerini değiştirerek, bu yaprakların yanmaya ve patlamaya sebebiyet veren, nitrik oksidi tespit etmesini sağladı. Bitkilerin, çevreye karşı son derece duyarlı olduğunu belirten Strano, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı, bitkiler, kuraklık yaşanacağını bizden önce tahmin edebiliyorlar. Toprağın ve suyun derinliklerinde en minik değişiklikleri bile tespit edebiliyorlar. Eğer kimyasal sinyallerden yararlanabilirsek, bitkilerin bize anlatacağı çok fazla şey var. Bu projenin amacı, her ne kadar patlayıcılar üzerine yoğunlaşsa da bilim insanları, ilerleyen dönemlerde bitki nanobiyonikleri olarak adlandırılan bu teknolojinin, çevre kirliliği ve ekolojik verileri ölçme amaçlarıyla da kullanılabileceğini dile getirdi. Genellikle elektrikli otomobil ve akıllı telefonlarda kullanılan, metal hava piller, lityum-iyon pillere göre daha verimli ve çevre dostu bir enerji kaynağı olarak görülüyor. Amerikalı bilim insanları da ıspanak yapraklarını, nanokarbona dönüştürdükleri zaman, metal hava pilleri ve yakıt hücrelerini daha verimli bir hale getirebilecek, katalizör görevi gördüğünü fark etti. Katalizör görevi gören maddelerde bulunan, demir ve nitrojene bolca sahip olan ıspanaklar, bu proje için resmen biçilmiş bir kaftan oldu. Araştırmacılar, ıspanağı yıkadıktan sonra suyunu çıkarıyor ve, yaprakları bir toz haline getirerek işlemeye uygun, nanokarbon haline getiriyor. Araştırmayı yöneten Profesör Shuson Zhu, kataliz görevi gören ıspanaklar hakkında şu sözleri dile getirdi, test ettiğimiz yöntem sayesinde yenilenebilir bir biyokütle olan ıspanaktan, son derece aktif karbon bazlı katalizörler üretebiliyoruz dedi. Peki ıspanakların bu kadar akıllı olmasını sağlayan, nanoteknoloji nedir? Ve ileride tarımda nasıl bir yer alacaktır? Gelin birlikte bu konuyu inceleyelim. Nanoteknoloji 1 ila 100 nanometre ölçeğindeki fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapıların anlaşılması, kontrol edilmesi ve atomsal seviyede değiştirilip fonksiyonel hale getirilmesi olarak tanımlanabilir. Nanoteknoloji atomların tek tek kullanılarak, yalnızca çalışabilen değil, iş gören, makro boyutta, dünyada olmayan niteliklere sahip aygıtların üretilmesi ve kullanılmasını amaçlayan bir teknolojidir. Türkçe'ye moleküler üretim diye çevrilebilecek nanoteknoloji kavramı, son yıllarda çok fazla rağbet gören bir alandır. Bir birimin milyarda biri anlamına gelir, 1 nanometre metrenin milyonda biridir, 1 nanometre, 6 karbon atomunun genişliği onsu molekülünün büyüklüğüdür. Bir başka ifadeyle, insan saçı çapının 100.000'de biri, 1 nanometreye denk gelmektedir. Ayrıca nano değeri, maddenin atomdan önceki son basamağını, teşkil etmektedir. Peki neden nanoteknoloji tercih edilmektedir? Çünkü daha fonksiyonel, daha hızlı ve daha az yer kaplar, ayrıca daha az enerji harcar. Çok dayanıklıdır. Peki kimler nanoteknoloji ile uğraşabilir? Madde ile uğraşan her araştırmacı nanoteknoloji kullanabilir ve bu alanda araştırma yapabilir. Araştırma sonuçlarını ise başta hekimler ve bilgisayar üreticileri olmak üzere tüm uygulamacı bilimciler kullanarak kendi mesleklerinin uygulamasını geliştirebilirler.
Bu açıdan bakılınca başta kimyacı ve fizikçiler olmak üzere, tüm temel bilimciler ve uygulamalı bilimciler, yani mühendisler, hekimler, veterinerler, ziraatçılar nanoteknolojinin geliştirilmesi ve uygulanmasında görev alabilir. Lotus çiçeği yaprağının hiç ıslanmaması ve kirlenmemesi özelliğini, bu şekilde aydınlatmak mümkün olabilir. Tıp ve sağlık sektörlerinde, uygulanabilecek teknolojilerin genişletilmesiyle biyoteknoloji, ilaç ve tarım sektörleri de ürünlerinde bu teknolojileri uygulayacaktır. Yeni ilaçlar, gübreler, daha besleyici ve hastalık direnci yüksek bitkiler veya hayvanlar, birçok üniversite ve özel sektör kuruluşun araştırma alanları içerisinde yer almaktadır. Bugün bile bitki ve hayvan genlerinin düzenlenmesiyle, ortaya çıkartılmış olan bazı ticari ürünlere rastlamak mümkündür. Tarımda nanoteknolojinin kullanılabileceği alanlar, nano yakıt hücrelerinin enerji depolanmasında kullanılması, yüksek sıcaklıklara ve ağır koşullara dayanabilen motor yağları, makina yatağı, silindir gömleği gibi sürekli sürtünmeye maruz kalan parçalar ile, aşındırıcı maddelerle temas halinde olan yüzeylerin nano kaplamalarla kaplanması, yüksek dayanıklı ve hafif malzemelerin, çeşitli tarım alet ve makinalarının imalatında kullanılması, yabancı maddeleri üzerinde barındırmayan ve kir tutmayan traktör tekerleği, kabin camı pülverizatör memesi gibi parçaların imalatı, gıda ürünlerinin paketlenmesine yönelik daha hijyenik ve dayanıklı ambalaj malzemelerinin üretilmesi, özellikle gıda sektöründe kullanılan makinalarda, makina parçalarının kir tutmayan ve antibakteriyel malzemelerden üretilmesi, hayvan barınaklarından ortaya çıkan rahatsız edici kokuların, nanofiltreler vasıtasıyla temizlenerek, daha hijyenik ve kokusuz ortamların elde edilmesi, sütün nanoiyonlar vasıtasıyla, bakterilerden arındırılması. Bitki hastalık ve zararlarının tedavisinde nano ilaçların kullanılması, seralardaki havanın nanofiltrelerden geçirilerek, ortamda bulunan hastalık yapıcı etmenlerin yok edilmesi, ısı izolasyonunun önemli olduğu sera, depo ve barınak gibi ortamlarda nanoteknoloji ürünü, izolasyon malzemelerinin kullanılması, nano tekstil ürünü giysilerin, çeşitli koşullarda çalışma sırasında çalışanları, dış etkenlerden koruması, bitki beslemede nano gübrelerin kullanılması, hasat robotlarının daha hassas olan, nano sensörlerle donatılması. Nanoteknoloji tarımsal üretimi artırmak için potansiyel bir yoldur ve tarımı her bakımdan etkiler. Aynı zamanda, akıllı tarım ilaçları için salım sistemlerinin ve patojenlerin tespiti için biyosensörlerin dizayn edilmesinde, farklı streslerdeki bitkilerin karmaşık gen regülasyonunun, daha hassas ve kesin bir şekilde açıklanmasında, çok iyi şekilde kullanılmaktadır. Dostlar, sizler teknolojik ıspanaklar ve tarımda kullanılan nanoteknoloji hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarınızı bekliyorum.